Bugünkü tarifimde sizler için evinizde yapabileceğiniz en pratik yalancı kazandibi tarifi hazırladım. Kazandibi tatlısı için toplamda 2 kilogram kadar köy sütü kullanıyorum. Varsa imkanınız sizlerin de lezzet açısından köy sütü kullanmanızı tavsiye ederim. Ama yoksa da market sütüyle de yine yapabilirsiniz. Tatlının sübiyesi için toplamda 6 kepçe kadar sütü ayrı bir kasenin içerisine aldım. Tencerede kalan sütü de kaynama sıcaklığına gelinceye kadar ocak üzerine alarak ısıtıyorum. Normalde orijinal kazandibinde pirinç kullanılıyor. Bir gece öncesinde ıslatılan pirinçle yapılıyor ama biz bugün pratik yalancı kazandibi yapacağız. Kenara ayırdığım sütün içerisine 1 su bardağı pirinç unu ve 1 çay bardağı da mısır nişastasını döküyorum. Burada da 1 paket şekerli vanilim var. Onu da ekleyerek tüm bu malzemeyi homojen bir kıvam elde edinceye kadar güzelce çırpıyorum. Pirinç unu ve nişasta bardakta çok tepeleme olmasın, bir parmak eksik olacak şekilde döktüm. Şöyle tüm malzemeyi güzelce karıştırdıktan sonra kenarda sütüm de ısındı. Isınan sütün üzerine bu hazırlamış olduğum sübyeyi yavaş yavaş dökerek hızlı bir şekilde de karıştıracağım. Hazırladığım bu sübyeyi dökmeden önce tekrar bir karıştırıyorum ve tel süzgeç kullanarak ısıtmış olduğum sütün içerisine ilave ediyorum. Bu aşamadan sonra ocağın başından ayrılmadan sürekli karıştırarak kazandibi tatlımızın muhallebisini hazırlayacağız. Sübyesini ekledikten sonra şimdi de içerisine 2 su bardağı toz şeker ekliyorum. Ben bu tarifimde 2 kilogram süt için 2 bardak şeker kullandım. Eğer sizler daha fazla tatlı seviyorsanız şeker miktarını arttırabilirsiniz. Yine şekeri de ekledikten sonra tencerenin başından ayrılmadan şöyle alttan güzelce karıştırmaya özen gösterelim. Alttan karıştırın ki tencerenin dibi de tutmasın. Sürekli karıştırarak hazırladığım muhallebim gördüğünüz gibi koyulaştı. Bu aşamada içerisine şöyle 1 tatlı kaşığı olacak şekilde de tereyağı ekliyorum. Yalnız kazandibi tatlımızın muhallebisi koyulaşınca hemen ocağımızın altını kapatmıyoruz. 2-3 dakika boyunca böyle üzeri göz göz kabarcıklar çıkarıncaya kadar sürekli de karıştırarak muhallebisini pişirmeye devam ediyoruz. Bu şekilde yaptığınızda kazandibi tatlısının muhallebisi daha böyle sünen güzel bir kıvam alacaktır. Pişen muhallebiyi kenara aldıktan sonra şimdi de yapacağımız kazandibinin tepsisini yakma işlemine geçiyoruz. Bunun için de öncelikle şöyle bir dolu tatlı kaşığı pudra şekerini bir çay süzgeci yardımıyla tepsinin her yerine gelecek şekilde güzelce eledim. Ocağın büyük gözünde ilk olarak orta ateşte açarak tüm şekerin güzelce erimesini sağlıyorum. Yalnız ben bu aşamada tepsiyi yağlamayı unutmuşum. Sizler muhakkak tepsiyi öncesinde bir katı yağla yağlayıp ondan sonra pudra şekerini serpiştirin. İçerisindeki pudra şekeri yandıktan sonra da bu şekilde kepçe yardımıyla hazırladığımız muhallebiden tepsimize dökelim. Tepsiye muhallebiyi döktükten sonra da ilk aşamada hiçbir şekilde kaşık vurmuyoruz. Bu şekilde elimizle de yavaş yavaş kenarlarına da tutarak tüm muhallebinin tepsinin dibine yapışmasını ve bir tabaka oluşturmasını sağlıyoruz. Tepsinin ilk önce orta kısmı çabuk bir şekilde yanıyor ama kenarlarını yakmak biraz daha uğraştırıyor. Bu yüzden sürekli böyle elinizde de bir bezle tutarak tepsinin kenar kısımlarını ocağa tutarak yakmaya özen gösterin. Sadece orta kısmını tutarsanız hemen ortası yanacak, kenarlarında da yanıklar oluşmayacaktır. Bu yüzden şöyle elime de bir spatula alarak ara ara da karıştırarak tepsinin kenarlarını da çevire çevire yakmaya özen gösterdim. Bu tatlının yapımında sizi uğraştıracak tek aşama bu ama böyle dikkatle ve özenle sürekli çevirerek içerisindeki muhallebiyi yakarsanız tam sonuç alacaksınız. Bu işlemi yaparken kesinlikle ocağınızın altı kısık ayarda olsun. Harlı ateşte bu işlemi yaparsanız muhallebi çabucak yanacak ve acımsı bir lezzet bırakacaktır.
Ben toplamda 15 dakikada bu şekilde tepsinin her yerini güzelce yaktım. Şimdi ocağımın altını kapattım ve kenardaki kazandibi muhallebisini şöyle bir blender yardımıyla 2-3 dakika çırptıktan sonra yakmış olduğum tepsinin içerisine tüm muhallebiyi döküyorum. Muhallebiyi dökerken ocağımızın altı kapalı konumda olacak. Tüm muhallebiyi tepsiye döktükten sonra şöyle bir sallayın ki her yerine de eşit bir şekilde dağılmış olsun. Şimdi kazandibi tatlısını şöyle kenara alıyorum ve üzeri kabuk tutuncaya ve ortam sıcaklığına gelinceye kadar dışarıda bekletiyorum. Normalde tepsiyi buzdolabında bir gün bekletmenizi öneririm ama benim vaktim olmadığı için toplamda 4 saat kadar bekletebildim. Kazandibi tatlısı soğuduktan sonra bıçakla dilediğiniz boyutlarda keserek servis edebilirsiniz. Şöyle bir spatula yardımıyla dipten doğru kazıyarak tatlınızı bu şekilde ters çevirerek servise hazır hale getirebilirsiniz. Bugün sizlere evinizde yapabileceğiniz en pratik yalancı kazandibi tarifini sundum. Umarım bu tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Tarifimi faydalı bulduysanız eğer beğenmeyi ve görmesini istediğiniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.